Sıfır Derece kanalından herkese merhaba. Otellerde, hastanelerde ya da okulunuzun tuvaletinde bazen sizi rahatsız edebilecek ürpertici olaylarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle yalnız başınıza olduğunuzda bu tür anlar çok daha korkutucu ve tedirgin edici bir hale gelebilir. Bugün bu videoda kameralara yakalanan en ürpertici ve rahatsız edici videolar serisinin yeni bölümünü izleyeceksiniz. 2014 yılında Honduras'ta kaydedilen bu video izleyenleri gerçekten rahatsız etti ve bir o kadar da ürküttü. İddialara göre hastanede çalışan bir görevli gece vardiyasındaydı ve bir süre sonra etraftan garip sesler duymaya başladı. Bunun üzerine hemen telefonunu çıkarıp kayda girdi. Ancak adamın kaydettiği görüntüler gerçekten de oldukça rahatsız ediciydi. Görüntülerde adam birisi tarafından izlendiğini fark ediyor. Kamerada da görüldüğü üzere insansı bir figür duvarın köşesinde yavaşça ileri geri hareket ederek adamı izliyor gibi görünüyor. Ancak işin en ürkütücü tarafı adamın çalıştığı hastanenin o bölümünde kendisinden başka hiç kimsenin bulunmaması. Bazı kişilerin yorumlarına göre ise adamı izleyen bu silüet diğer odalardan gelen uyur gezer bir hastaya ait olabilir. Peki siz bu görüntüler hakkında ne düşünüyorsunuz? Walter isimli bir adam 2010 yılında YouTube'a oldukça ürkütücü bir video yükledi. Söylenenlere göre Walter bir cenaze görevlisiydi ve arkadaşıyla birlikte intihar eden bir çocuk hakkında konuşuyordu. Ancak sohbet devam ettiği sırada pencerenin bulunduğu karanlık bölümde insanı andıran gizemli bir silüet kısa süreliğine beliriyor. Bueno, pues aquí estamos trabajando. Acabamos de ir a enterrar al chavo este ayer y vamos a echarnos unas pinches cheves. Ok. Pobre güey. Ay, hijo de su puta madre. Pasó algo para acá, güey, para la puerta. Neta, sin mamar, güey. Ah, cabrón. No, cabrón, neta, pasó un cabrón. No, sí pasó un cabrón, güey. Lo acabo de ver ahí. Ay, su puta madre. Ay, corre. No mames, pinche güey. Walter ve arkadaşı gördükleri şey karşısında adeta neye uğradıklarını şaşırıyor. Sol taraftaki kapıya doğru karanlık bölümden gölgeyi andıran bir silüet hızla geçiyor. Adam hemen odadan çıkıp etrafı kontrol etse de orada hiç kimsenin olmadığını fark ediyorlar ve çok geçmeden ikisi de çığlık atmaya başlıyor. Camın önünden tam olarak ne geçtiğini bilmiyorum. Yani şöyle parlaklığı biraz arttırdım. Hani sizin de daha net görebilmeniz açısından belki ne olduğunu siz çözebilirsiniz. Yorumlarda ise birçok kişi bunun intihar eden çocuğun ruhu olduğunu ve cenaze evinde içki içmelerinin ona saygısızlık olduğunu düşünüyor. Sıradaki görüntüler bir dönem TikTok'ta oldukça viral hale gelen gizemli bir video kaydını içeriyor. Görüntülerde genç bir kız doğum günü partisinde arkadaşını kameraya alıyor. İlk bakışta her şey tamamen normal gibi görünüyor. Ancak kızın arkasında duran küçük çocuğa dikkatli baktığınızda bir anda kadrajdan tuhaf bir şekilde kaybolduğunu fark edebilirsiniz. Şimdi görüntülere bakalım. Kızın arkasındaki çocuk sanki merdivenlerden yukarı doğru çıkıyormuş gibi görünüyor ve birkaç saniye sonra kamera kadrajında görünmüyor. İşin en garip tarafı ise videoyu paylaşan kişinin iddiasına göre o partide hiçbir çocuğun bulunmamasıydı. Bu durum elbette basit bir göz yanılması da olabilir. Çünkü dikkat ederseniz çocuk merdivenlerden yukarı çıkıyormuş gibi görünürken kız da aynı anda sola doğru hareket ediyor. Bu yüzden çocuk kızın arkasında kaldığı için görüntü optik illüzyonda olabilir. Ancak eğer gerçekten bir göz yanılması değilse ve videoyu paylaşan kişinin söylediği gibi partide hiçbir çocuk bulunmuyorsa o zaman görüntülerde görünen bu çocuk tam olarak kimdi?
Evet, sıradaki video sizi gerçekten bir tık korkutabilir. Yani gece izliyorsanız bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Neyse şunu söyleyeyim. Video 2008 yılında YouTube'a bu kanal tarafından yüklenmiş. Gerçek olup olmadığı hakkında hiçbir fikrim yok. Fakat videoyu yükleyen kişi tamamen gerçek bir şeytan çıkarma videosu olduğunu iddia ediyor. Görüntüler Endonezya'da kaydedilmiş ve videoda bir hoca garip davranışlar sergileyen İdrus adında bir kadınla konuşmaya çalışıyor. Ancak kadın adının İdrus olmadığını söyleyerek oldukça rahatsız edici bir şekilde konuşuyor. Idrus keluar. Bukan Idrus. Siapa? Idrus sudah keluar. Idrus dah keluar. Ini siapa? Yang Islam itu? Ini yang Idrus katakan Islam itu? Hmm? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Zul. Hah? Si Izul. Izul? Izul. Izul, kamu dari mana Izul? Izul. Izul, kamu dari mana? Hah? Izul, kamu dari mana? Izul, kamu dari mana? Mengapa kamu masuk ke tubuh jasad ini? Aku mau jaga dia. Hah? Aku mau jaga dia. Kamu jaga dia? Tahu. Itu alasan kamu saja? Entah, ya baik. Cukuplah Allah menjadi wakil kami. Cukuplah Allah menjadi pelindung kami. Jangan keluarkan biar aku sini dalam ini, Bang. Kalau kamu tidak mau Aku mau keluar, jaga dia. Aku mau tidak jaga perlu. dia. Manusia ini tidak perlu jagaan kamu. Aku mau Dia jaga dia. dia cukup dijaga oleh Allah. Dengarkan. No, enggak. Görüntüleri izlemek gerçekten tüyler ürpertici. Özellikle kadının konuşma şekli ve tavırları videoya daha da korkutucu bir hava katıyor. Videonun ilerleyen dakikalarında ise hoca kadın ile birlikte kelime-i şehadet getirmeye başlıyor. Ikut saya. Ashhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Peki sizin bu video hakkında görüşleriniz nedir? Yorumlarda mutlaka belirtin. Lia isimli bir kadın TikTok hesabında genellikle bebeğiyle ilgili videolar paylaşıyor. Lia bir gün arabasını yıkatmak için oto yıkamaya gitti. Ancak araç yıkanırken arka koltukta uyuyan bebeğini kameradan kontrol ettiği sırada gerçekten ürpertici bir detay fark etti. İşte o görüntüler. Videoda bebeğin hemen arkasında küçük bir erkek çocuğunu andıran bir yüz ifadesi görünüyor ve doğrudan kameraya bakıyormuş gibi bir izlenim veriyor. Lia ise bu görüntüyü izledikten sonra gerçekten şok olduğunu ve ne gördüğünü anlayamadığını söylüyor. Yorumlarda birçok kullanıcı bunun aslında bir kamera hatası ya da göz yanılması olabileceğini belirtiyor. Bazılarına göre görünen bu yüz aslında Lia'nın kafasının arka kısmı ve dalgalı saçları nedeniyle bu şekilde göründüğünü söylüyor. Ancak kadın bir süre sonra aynı oto yıkamacıya tekrar gidiyor ve bebeğini yeniden kameraya kaydediyor. Bu sefer ise öyle bir yüzle karşılaşmıyor. Yani ikinci defa gittiğinde o yüz silüeti bir daha ortaya çıkmıyor. TikTok'ta Ruggers isimli bir kullanıcı babaannesiyle birlikte yaşıyordu. Ancak babaannesinin ciddi bir hastalığı vardı ve geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetti. Vefat etmeden birkaç gün önce ise yattığı odadaki güvenlik kamerası gece vakti oldukça garip görüntüler kaydetti. Okay. Görüntülerde büyükannesinin uykusunda kendi kendine konuştuğu duyulabiliyor. Özellikle okey ve mama kelimelerini söylediği net bir şekilde anlaşılıyor. Ancak işin garip tarafı bu kelimelerden hemen önce başka bir ince kadın sesinin come yani gel dediği de duyuluyor. Okay. Okay. Kam sesinden sonra babaannenin tamam demesi ortaya oldukça tuhaf bir durum çıkarıyor. Çünkü kadın bu kam sesinin 2017'de vefat eden kız kardeşine ait olduğuna inanıyor. Yani kadının söylediğine göre vefat eden kız kardeşi babaannesini öbür dünyadan çağırıyordu. Ve ilginç olan şu ki kadının babaannesi bu video kaydından sadece birkaç gün sonra hayatını kaybediyor. Sıradaki video yine oldukça eski bir kayıttan oluşuyor. 2008 yılında Meksika'da kaydedilen bu görüntülerde bir genç akrabalarının evinin arkasındaki bahçede küçük bir çocukla top oynuyor. Ancak videonun ilerleyen dakikalarında kamera garip bir silüeti kaydediyor. Aira
¿Cuál, güey? Eso. ¿Eso no sabes lo que pasó? No mames, no sé, güey. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Mira, ya nos cayó el duende. Ah, ¿cuál duende? No mames, aquí ha de estar escondido, a ver. No me agarres de la playera, güey, no te asustes. No mames, güey, ¿qué era esa madre? No mames, güey. Görüntüler her ne kadar düşük kaliteli olsa da küçük çocuk kameranın arkasında bir şey fark ediyor ve kamera arkasına döndüğünde zıplayarak ya da koşarak gelen bir figürü kayda alıyor. Ardından ise oranın içine giriyor ve çocuklar kontrol etmeye gittiklerinde o figürün orada olmadığını fark ediyorlar. Yani açıkçası bunun ne olduğunu anlamak gerçekten zor. Çünkü görüntü kalitesi çok düşük. 2016 yılında bir aile Noel kutlaması yapmak için bir araya gelmişti. Noel hakkında sohbet ettikleri sırada evlerinin yakınındaki ormandan garip bir ses duydular. Bunun üzerine aile üyelerinden bir kadın ve adam hemen dışarı çıkıp ne olduğunu kontrol etmeye başladı. Ancak dışarıda kendilerini izleyen bir kişi ya da bir varlık olduğunu fark ettiklerinde gerçekten şoka uğradılar. Say Merry Christmas, everyone. Merry Christmas! The tree. Oh my god. Did you see that? Something's behind the garage. Oh my god. Did you see that? No, what was it? It's really big. Oh my god, do you see it? Yeah. Oh my god. No way. That can't be. What the hell? Görüntülerde ağaçların bulunduğu bölümde karanlık bir silüetin yavaşça yürüdüğü görülüyor. Kadın ve adam ne gördüklerini anlamaya çalışırken bir anda ailenin köpeği o tarafa doğru koşuyor ve havlıyor. Up in the woods. Oh, Oh, here goes Oh, no. after him. We're real scared of him. Raph! Stay here, Raph! You stay here! let me get closer. I don't know. Bu noktadan sonra kadın gördüğü şeyin ne olduğundan emin olmak için köpeğinin bulunduğu tarafa biraz daha yaklaşıyor. Yani o silüeti olabildiğince yakından kaydetmek istiyor. Yaklaştıktan birkaç dakika sonra ise o karanlık silüet kameraya daha net görünmeye başlıyor. Bu arada ağaçların orada cidden bir şey var. Çünkü köpek sürekli o tarafa doğru havlamaya devam ediyor. Oh my god. Yani görüntülerdeki bu siyah figürün ne olduğu gerçekten belli değil. Ancak aile bunun koca ayak efsanesiyle bağlantılı olabileceğini söylüyor. Ama tabii bu sadece bir efsane ya da en basit ihtimalle yılbaşı akşamı olduğu için arkadaşlarından biri simsiyah giyinip onları korkutmak istemiş de olabilir. Sıradaki video ise kimliği belirsiz bir kişi tarafından paylaşılmış, içinize korku salabilecek görüntüler içeriyor. Görüntülerde bir adam terk edilmiş bir bina ya da eski bir ev gibi görünen bir yere giriyor. Ancak içeride yaşadığı olaylar gerçekten insanı rahatsız edecek türden ve bir o kadar da ürpertici. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه
يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلفون زفت ولا كان تصويره بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهي بتصرخ بس خايف الناس تلتم علي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة بسم الله الرحمن الرحيم يما ويابا بكل حياتي ودنيتي يا حبيبي. Evet, video kaydı burada sona eriyor. Devamında ne olduğunu bilmiyorum. Fakat görüntülerde adam ilk başta bir ses duyuyor ve kapının arkasında bir kadın yüzünü andıran silüet beliriyor. Daha sonra içeri girdiğinde orada hiç kimsenin olmadığını fark ediyor. Bu videonun asıl sahibinin kim olduğunu bilmiyorum fakat yaşananlar gerçekten korkutucu türden. Japonya'da bir ortaokulda kaydedilen bu görüntülerde bir grup kız öğrenci okul tuvaletlerinde kendilerini rahatsız eden birinin olduğunu belirtiyor. Bunun üzerine hemen kayda başlayıp tuvaletlerde ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Ancak gördükleri şeyi belki de hayatları boyunca unutamayacaklar. Tuvaletin sol tarafındaki köşede adeta duvara dayalı şekilde duran bir kız görülüyor. Ancak kızın yüzüne bakıldığında insana gerçekten rahatsız edici bir his veriyor. Bu noktadan sonra video kaydı aniden kesilse de yaşananlar belki de sadece bir kurgudan ibaretti ya da kızların arkadaşlarından biri onlara şaka yapmak istemiş olabilir. Meksika'da bulunan bir otelin resmi TikTok hesabı 2024 yılında insanları gerçekten rahatsız edebilecek türden bir video paylaştı ve bu video tam 17 milyon görüntüleme aldı. Otel sahiplerinin söylediğine göre odalardan biri sürekli dağınık halde bulunuyordu. Yani oda her ne kadar temizlense de bir süre sonra tekrar dağınık hale geliyordu. İşin garip tarafı ise o odanın sürekli kilitli olması ve uzun süredir hiç kimsenin o odada kalmamasıydı. Bu durumda akla ilk olarak bir hırsız ihtimali gelebilirdi. Fakat otel sahiplerinin söylediğine göre bu çok sık yaşanmaya başlamıştı ve odadan hiçbir şey çalınmıyordu. Olaylardan birkaç gün sonra ise bir otel çalışanı bu odayı dışarıdan kayda alırken gerçekten garip bir görüntü kaydetti. Irma me dijo que se veía una persona en la habitación 30 y le dije no, y me dice está ocupada, le digo no se desocupó en la mañana y no hay nadie. Yo misma fui a ventilar esa habitación y ahorita que voy pasando por acá me doy cuenta que sí es cierto, se ve como que si alguien se estuviera asomando en la ventana. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué hay ahí, pero se supone que no hay nada. Aquí más cerquita, unos ojos. Vamos a ver. Görüntülerde kadın odanın penceresini kayda alırken sanki iki göz kadını izliyormuş gibi bir görüntü kameraya yansıyor. Ancak bu noktadan sonra odanın içinde birinin olup olmadığını kontrol etmek için içeri girdiğinde işler çok daha korkutucu bir hal alıyor. Vamos a ver a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele donde estábamos
donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo qué. ¿Por qué se ve? ¡Ah! ¡Ay! Odanın içinde hiç kimse olmamasına rağmen bir anda patlama sesine benzer bir ses duyuluyor ve kadın çığlık atarak hemen odadan çıkıyor. Üstelik az önce kameraya kocaman gözleri olan beyaz bir yüz de yansımıştı. Kadın bunun tam olarak ne olduğunu açıklayamasa da odanın içine girdiğinde gerçekten korktuğu açıkça anlaşılıyor. Peki siz odanıza dışarıdan baktığınızda buna benzer bir yüz görseydiniz tepkiniz ne olurdu?